Düşünün ki bir ülke en karanlık günlerinden geçiyor, şiddet her yeri sarmış. İşte böyle bir zamanda bir grup insan çıkıp imkansız gibi görünen bir şeyi deniyor, konuşmayı. Biz de şimdi tam olarak bu denemeye, yani diyalog yoluyla bir ülkenin en büyük sorunlarından birine çözüm arayan o tarihi belgeye ve içindeki seslere kulak vereceğiz. Bahsettiğim kaynak da işte bu kitap. 1993 tarihli Kürt sorunu Aydınlar ne diyor? Türk-Kürt Dostluk Girişimi tarafından basılmış. Bu kitap biliyor musunuz adeta tarihin en çalkantılı dönemlerinden birinden bugüne uzanan bir zaman kapsülü gibi. İçinde hem bir umut var hem de aslında bir çığlık. Peki amaçları neydi? Aslında basit ama bir o kadar da cüretkar bir amaçları vardı. Giderek tırmanan o şiddet sarmalına karşı aydınları bir ses olmaya çağırmak. O ağır sessizliği bir şekilde kırmak. İyi de onları böyle bir adım atmaya iten şey neydi? O dönemde nasıl bir tablo vardı ki? İşte şimdi tam da o noktaya geliyoruz. Bu çağrının arkasındaki o gergin, o acil atmosfere bir dalalım. Gelin kitabın kendi ön sözü o günleri nasıl anlatmış bir bakalım. Kitabın ön sözü durumu tek bir kelimeyle özetlemiş ve inanın bu kelime her şeyi anlatıyor. Korkunç. Peki bu kadar güçlü bir ifadenin arkasında ne var? Hangi somut gerçekler var? İşte kitap bize bazı çarpıcı rakamlar vererek başlıyor. İlk rakam çatışmanın gündelik bedeli. Kitabın yayınlandığı dönemde her gün, evet her gün ortalama 30 ila 40 insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bu her gün yaşanan bir trajedinin akıl almaz boyutu aslında. Bir şiddet sarmalı bununla da bitmiyor maalesef. Ön sözde o döneme kadar işlenmiş faili meçhul cinayetlerin sayısının 3000'i aştığı vurgulanıyor. Düşünsenize 3000. Bu rakam sadece bir sayı değil, aynı zamanda cezasızlığın, o güvensizlik ortamının ne kadar derinleştiğinin de bir kanıtı. Rakamlar bir yana, kitabın çizdiği manzarada gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş başka korkunç gerçekler de var. Nedir bunlar? İşkence iddiaları, yakılıp boşaltılan köyler, evinden yurdundan edilen insanlar, susturulan bir basın, işte aydınların korkunç dediği ve artık bu sessizliği kırmalıyız diye düşündüğü tablo tam olarak buydu. Peki bu korkunç tablonun kökeninde ne yatıyordu? Aydınlara göre teşhis çok netti. Sorun, özünde siyasi olan bir meselenin sürekli askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılmasıydı. Yani tabiri caizse yanlış hastalığa yanlış tedavi uygulanıyordu. Ve bu durum aslında iki temel yaklaşımın çarpışmasını gözler önüne seriyor. Bakın, bir tarafta devletin yaklaşımı var. Sorunu bir terör meselesi olarak görüyor, askeri yöntemlerde ve yasakçı politikalarda ısrar ediyor. Diğer tarafta ise aydınların önerisi. Hayır diyorlar, bu bir halkın hakları meselesidir ve kök nedenlere inen siyasi bir çözüm gerekir. İşte kitabın temel tezi de tam olarak bu cümlede saklı. Diyorlar ki bu bir güvenlik sorunundan ibaret değil. Bu bir halkın varlıksal haklarına kavuşma sorunudur. Bu ne demek? Bu meselenin adını net bir şekilde koymak demek ve çözümün adresini de göstermek demek. Siyaset. Peki madem teşhis bu, o zaman tedavi ne olmalıydı? İşte kitabın güzelliği de burada. Sadece sorunu ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda çok somut çözüm önerileri de sunuyor. Gelin şimdi bunlardan bir tanesine, sanatçı Nizamettin Arıç'ın çizdiği o yol haritasına yakından bakalım. Kitaba katkı sunan isimlerden biri olan sanatçı Nizamettin Arıç, hiç lafı dolandırmadan adım adım bir barış planı ortaya koyuyor. Bu çok önemli çünkü sadece mevcut durumu eleştirmiyor, aynı zamanda peki ne yapmalıyız sorusuna da son derece yapıcı, elle tutulur bir cevap veriyor. Arayüzün planı gerçekten de çok somut adımlardan oluşuyor. Neler var mesela? Şiddetin derhal durdurulması, Kürt siyasi partileriyle müzakere yolunun açılması, Kürt kimliğini ve dilini tanıyan bir eğitim sistemi, Kürtçe TV ve enstitüler gibi kültürel adımlar ve tabii ki bölgeye yönelik ekonomik kalkınma projeleri. Yani kısacası bu havada kalan bir barış çağrısı değil, gayet uygulanabilir çok boyutlu bir çözüm önerisi. Ama bu somut önerilerin yanında kitabın sayfaları arasında bir de karanlık bir uyarı var. Bu eser sadece bir çözüm reçetesi sunmuyor, aynı zamanda eğer bu reçete uygulanmazsa ülkeyi nelerin beklediğine dair neredeyse bir kehanet gibi duruyor. Aydınların uyarısı çok net ve açıkçası ürkütücüydü. Diyorlardı ki eğer siyasi çözüm yolu seçilmezse bu ülke bir iç savaşa ve o yıllarda hepimizin gözü önünde dağılan Yugoslavya gibi bir felakete sürüklenebilir. Bu gerçekten de diyalogdan kaçmanın bedeline dair yapılmış en ciddi ikazlardan biriydi belki de.
İşte 1993'te sorulan bu sorular ve sunulan çözümler bir zaman kapsülü gibi bugünlere kadar geldi ve bize hala yankılanmaya devam eden o çok temel soruyu miras bıraktı. Diyaloğun sesi kısıldığında o sessizliğin bedelini en sonunda kim öder?